Tekrar herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda da yüksek potansiyelli bir hisseye değineceğiz. Yüksek potansiyelli hisse senedi video serimize devam ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi yatırım tavsiyesi olmadan, al sat tut tavsiyesi olmadan, sadece teknik analiz ışığında teknik analizin bize sağladığı verilerle ve öngörülerimizle ve tecrübelerimizle paylaşıyoruz bu videoları. Teknik analiz bizim için bulunmaz bir nimet. Her defasında tekrarlıyoruz, kanıtlarımızla ve geçmiş videolarımızla ortaya koyuyoruz. Siz de teknik analizi öğrenmek istiyorsanız videonun açıklama bölümünde kursun linki mevcut. Bu videoyu bir de baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum. Daha önce neler demiştik ve kanıtlarla tekrar sizinle paylaşacağız. Teknik analizin ne kadar güzel çalıştığını, yaptığımız videoların ne kadar yararlı olduğunu biraz sabrederseniz eğer hepsini anlayacaksınız. Video bir bütündür her zaman diyoruz. Lütfen sabredin veyahut çok sabırsızsanız da oynatma hızını biraz yükseltebilirsiniz. Örneğin 1.5x yapabilirsiniz, 1.25x yapabilirsiniz. Ben sabredemiyorum diyorsanız bu şekilde videoyu hızlandırarak videonun tamamını hızlı bir şekilde dinleyebilirsiniz. Ama sizden ricam sabırlı olun. Bu iş sabır işi. Sabrettiğiniz zaman kesinlikle karşılığını alıyorsunuz bir şekilde. Bir de tecrübe lazım, bir de eğitim lazım. Eğitim almak isterseniz dediğim gibi videonun açıklama bölümünde kursun linki mevcut ve eğitimin değerini öğrenmek istiyorsanız bu videoyu izleyin. Size teknik analizin gücünü göstereceğiz. Şimdi örneğin EUKYO'da 5 TL civarındayken analizini yaptık ve daha sonra şurada 17-18 TL civarlarına kadar giderek 2.5x yani 2.5 kat arttı ve bu 3 ay içinde oldu. Gene marka hissesinin analizini yaptığımız zaman 13.49 seviyesindeydi. Daha sonra 49 TL'ye kadar yükselip %230 kadar yükseliş oldu. Yani 2,5 kat kadar arttı. Ve biz bu hissenin analizini bir ay önce yapmıştık. Bir ayda 2,5 kat arttı ve daha da yolumuz var. Uzun vadeli olarak zaten analizini o videoda sizinle paylaşmıştık. Bir ay önceki videolarımıza bakarsanız oradaki videoda marka hissesini videolarda daha doğrusu görebilirsiniz. Gene bir ay önce analizini yaptığımız P-Kent hissesi var. O da 138 TL'deydi. Daha sonra biz analizini yaptıktan sonra hiç düşmedi ve %123'lük yükselişle 300 TL'ye kadar yükseldi. Gene Samat'ta da böyle bir çanak kulp formasyonumuz var demiştik ve analizini yaptığımızda 17.76 TL seviyesindeydi. Yanılmıyorsam 2 ay önce analizini yapmıştık. Gördüğünüz gibi şu an 69 TL'de ve 17 gündür tavan tavan gidiyor. Tabi bundan sonra almak kesinlikle riskli, onu da söyleyeyim size. Bunlar gibi daha birçok hissemiz var. Videosunu çektiğim ve yükseliş göstermiş ve daha paylaşmadığımızda aynı şekilde birçok hissemiz var. Biz daha çok yüksek potansiyeli olanları sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Alıp almamak tamamen size kalmış. Kendi stratejiniz varsa ona göre hareket edersiniz. Ama elinizde varsa bir strateji oluşturup ona göre hareket edebilirsiniz. Marka hissesinde de böyle bir beklentimiz var. Gördüğünüz gibi burada hedeflerimiz var. Tabii çok uzun vadeli olarak bu hedefleri veriyoruz ve buralarında geleceğini şahsen düşünüyorum. Her zaman söylediğimiz gibi çoğunuz videoları abone olmadan izliyorsunuz. Sizden ricam 2-3 saniyenizi ayırıp abone olun. Siz 2-3 saniyenizi ayırıp abone olurken de ben de hemen analizime başlayayım. Evet, bugünkü hissemizin adı Samat yani Saray Matbaacılık. Yaklaşık 2 ay önce analizini yapmıştık. Biz analizini yaptıktan sonra çok güzel bir yükseliş yaptı. Verdiğimiz hedefler, destekler çok net, çok güzel bir şekilde çalıştı. Onu da zaten birazdan kanıtlayacağız size. Daha önce çektiğimiz video bu. Böyle bir 2 dakika izlemenizi rica ediyorum. Ne demiştik? Ve biz analizini yaptıktan sonra ne oldu? Hemen kısaca bir hızlandırarak videoyu sizinle paylaşacağım. Onun için tekrar sabır rica edeceğim sizden. Buyurun biraz izleyin bakalım ne demişiz ve ne olmuş biz analizini yaptıktan sonra. İçin olmak üzere 15-15'lerden geçiyor. Tabii vakit geçtikçe, zaman geçtikçe bu destek noktaları değişiyor. Neden? Burada bir yükselen trend olduğu için destek noktaları da aynı şekilde zaman geçtikçe yükselir. Nasıl yani? Örneğin burası bizim ne dedik? 16.73 desteğimiz. Şurada işte bir 10-20 gün sonra şuraya gittiğinde hisse senedi yani şuralara ortalama geldiğinde o zaman da ne diyeceğiz? Bizim destek noktamız şurası yani 18 TL seviyeleri olacaktır. Destek noktaları yükselen trendlerde bu şekilde değişiyor.
Teknik analiz bilenler zaten biliyor ama bilmeyenler için de söylemiş olalım ya da az bilgisi olanlar. Bu şekilde destek dirençler değişebiliyor ama yatay destek ve dirençler değişmiyor. Şimdi ne dedik? Burada bir çanak gibi bir formasyon var kısa vadede. Kısa vade için şöyle, burası bizim çanak tamamlama seviyemiz. Orası da 35'lerden geçiyor. Eğer 16.73 seviyeleri kırılmazsa veyahut 15.15 çünkü orası da önemli bir destek noktası. Bizim önümüzdeki haftalarda bir sonraki hedefimiz gördüğünüz gibi şurası, yani 35 TL seviyeleri olacaktır. Şimdi kısa vade için söylüyorum, kısa vade için anlatıyorum çünkü çoğunuz kısa vadecisiniz büyük ihtimalle. Aramızda çok da yatırımcı olanların olduğunu düşünmüyorum. Onun için örneğin bazı hedefler veriyorum sizin için bazı hisselerde. Siz orayı beklemek zorunda değilsiniz. Zaten sabırsız oldukları için çoğu insanlar bu hedeflere ve bu zamanlara inanmak istemiyorlar. Neden? Adam 2 yıl 3 yıl bekleyecek değil. O kadar sabrı yok. O kadar profesyonel değil. Onun için bu seviyelere ve bu hedeflere doğal olarak da inanmıyor. Birazdan bu hisse üzerinden de konuşacağım. Yapmanız gerekeni anlatacağım. Şimdi kısa vade için bu desteklerimizi söyledik. Evet, tekrar aylık grafiğimizde ve uzun vadeli, çok uzun vadeli grafiğimizdeyiz. Tabii biz bu verileri nereden alıyoruz? Yani bu bilgileri nereden alıyoruz? Potansiyelleri, verdiğimiz hedefleri nereden buluyoruz? Tabii ki teknik analizle yapıyoruz biz bunları. Teknik analiz olmazsa bir hissenin nereye gideceğini, nereden düşeceğini, nereye kadar düşebileceğini, yükseldiği zaman ne kadarlık bir yükseliş potansiyeli olduğunu, düştüğü zaman, düşeceği zaman nerelere kadar düşebileceğini bilemeyiz. Onun için teknik analizi kullanıyoruz. Sıfırdan zirveye kadar teknik analiz kursumuz var. Öğrenmek isteyenler olursa bu videonun açıklama bölümünde kursun linki mevcut. Oraya linki koyuyoruz. Siz o linki tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Bu ekranda gördüğünüz gibi bütün bilgiler mevcut. Sıfırdan zirveye kadar yatırım ve teknik analiz eğitimi. Siz bu kursu aldığınız zaman yatırım yapmayı öğreniyorsunuz. Portföy oluşturmayı öğreniyorsunuz. Hangi hisselerin alınıp alınmaması gerektiğini veya altcoin, dolar nereden alıp nereden satılması gerektiğini hepsini öğreniyorsunuz. Dolayısıyla bu işlerde profesyonel oluyorsunuz. Onun için benden veya başkasından mutlaka teknik analiz öğrenmenizi her zaman size tavsiye ediyorum. Bizden almak isterseniz de dediğim gibi videonun açıklama bölümüne kursun linkini koyacağım ve 1300 TL'den 500 TL'ye indirdik. Satın almak isteyenler bilgisayar üzerinden almak üzere satın alabilirler. Bilgisayar üzerinden satın aldığınız zaman vergi daha az oluyor. Onun için oradan almanız benim için daha iyi. Siz gene aynı şekilde ücret neyse onu ödüyorsunuz. Evet, sanırım bu kadarı yeter. Biz analizini yaptıktan sonra ne olmuş onu hemen sizinle paylaşalım. Hatta biz analizini yaptığımız zaman durum neydi? Şöyle günlük grafiğimi bir açayım. İlk videosunu çektiğimiz zaman gördüğünüz gibi buraları önemli bir destek noktaları olarak vermişiz. Ve biz analizini yaptıktan sonra şuraya gördüğünüz gibi 15.80-16 TL civarlarına kadar gelmiş. Burayı çok güzel bir destek olarak almış ve zaten şu yükselen turkuaz desteğinden de bahsetmiştik. Oraya gelmiş, orada güzel bir destek almış ve orada neden bahsetmiştik? Bir çanak oluşumundan bahsetmiştik. O çanak oluşumunu da şöyle sizin için çizelim. Kısa vadeciler için şöyle çizmiştik. Biraz önce gördüğünüz 35 TL çanağından bahsetmiştik. Gördüğünüz gibi burada güzel bir çanak formasyonu oluşmuş. Hatta şu şekilde çanak formasyonun ne güzel çalıştığını, teknik analizin ne kadar işe yaradığını buradan da görebilirsiniz. Burada bir dip yapmıştı demiştik 15 TL 16 TL civarlarında ve çanak formasyon hedeflerinizi zaten bizi sürekli izlediğiniz için biliyorsunuz. Ne yapıyorduk? Çanak boyunca bir çizgi alıyorduk yukarıya, direncin üstüne koyuyorduk ve hedefi neresi diyorduk? Şurası çanak tamamlama hedefi. Ortalama 77 TL demiştik. Daha doğrusu çanak tamamlama hedefi 35 TL idi ve çanak katlama hedefi de 77 TL olarak karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi çok güzel çalışmış ve biz analizini yaptığımız zaman 17.76 TL'deydi. Son birkaç tane videomuzu izlediyseniz eğer analizin çok güzel çalıştığını ve verdiğimiz hedefleri tek tek söylemiştik. Hatta son birkaç videodur artık buralardan düzeltme gelebileceğini ve bundan sonra almanın riskli olduğunu size söylemiştik. Bir önceki videoya bile dönerseniz orada göreceksiniz. Burada çanağımız ne dedik? Çalışmış. Hatta tekrar şöyle bir bakalım doğru mu çizmişiz? Şöyle. Çünkü bu çizimleri düzgün yapmanız lazım. Düzgün yapmazsanız yanılabilirsiniz. Şöyle bakalım neresiymiş? Evet. Hedef ortalama 77 TL seviyesiymiş. Gördüğünüz gibi 75 TL civarlarına geldiğinde şöyle tam bakalım. 74.70 TL civarlarına geldiği zaman orada bir satış yemiş. Neden satış yemiş? Teknik olarak tamamen. İşte temelinde şuymuş buymuş ben anlamam. Ben teknik analize inanıyorum. Teknik analiz bana ne dedi?
35 TL hedefinde yani 17.76 TL civarındayken ne dedi teknik analiz, bana dedi ki 35 TL'de bir çanak formasyonu var. Çanak formasyonu hedefi var, daha doğrusu çanak tamamlama hedefi. Oraya geldikten sonra tekrar bir izlemeye almalı ve oranın üstüne attıktan sonra hedefi çanak boyu kadardır ve 35 TL hedefi de gelmiş. Çanak tamamlama seviyesi olan 74-75 TL civarlarına kadar da gelmiş. Ve biz daha önce her zaman size eğitim verdiğimiz zaman, daha doğrusu teknik analizin çalışma şeklini size anlattığımız zaman ne diyoruz? Bir hedefiniz varsa o hedefin %5, %10 yakınına geldiği zaman bir fiyat hareketi oradan yavaş yavaş satılmalı diyoruz. Ve eğer siz teknik analize inansaydınız, güvenseydiniz, örneğin 17-18 TL civarlarında alsaydınız, gördüğünüz gibi 35 TL hedefimiz gelecekti. Daha sonra çanak oluşacaktı. Çanağı tamamladıktan sonra bir sonraki hedefimiz 75 TL civarları olacaktı. Ve gördüğünüz gibi siz 3x yani 2 ayda, 2 ay önce biz analizini yapmıştık, paranızı 3'e katlayacaktınız. Ama bu şu demek değildir. Biz analizini yapıyoruz diye almak zorundasınız diye bir şey yok. Kesinlikle herkes kendi yaptığı yatırımdan sorumludur. Ben sadece burada teknik analiz yapıyorum. Ben sadece burada öngörülerimi paylaşıyorum, tecrübelerimi paylaşıyorum. Ve bu tecrübelerimizde gördüğünüz gibi çok da işe yarıyor. Teknik analiz çok da güzel işe yarıyor. Hedeflerimiz tek tek geliyor. Ve tekrar altını çizmiş olalım. Kesinlikle bu saatten sonra almak riskli. Çünkü düşüşler 35 TL'ye kadar, hatta tekrar 20 TL'ye kadar olabilir. Çünkü biz analizini yaptığımız zaman uzun vadeden bahsetmiştik. Sadece 2 ay geçti. 2 ay çok kısa bir vade. Kısa vadeli hedeflerimiz de tek tek gelmiş oldu. Şimdi tekrar uzun vadeli grafiğimize dönelim. Bundan sonraki yükseliş potansiyel dediğimiz ne kadarlık bir potansiyel, onu sizinle paylaşalım. Bu arada kanalımızın katıl butonu açıldı. Kanalımıza abone olup, daha doğrusu üye olup bize desteklerinizi verebilirsiniz yaptığımız analizlere karşı. Ayrıca birçok ayrıcalıktan yararlanmak istiyorsanız da gene kanalımıza abone olun, üye olun. Birçok konuda faydalanacaksınız. İleride size özel eğitim videoları paylaşacağız, analiz videoları paylaşacağız. Canlı yayında sorularınıza cevap vereceğiz. Hatta sosyal medyada ileride tabii ki üyelik seviyenize göre bana ulaşıp canlı bir şekilde sosyal medyada bağlantı kurup iletişime geçip detaylı destek alabileceksiniz. Katıl butonuna tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi ay rozetleri var burada. İşte en düşüğü ilk ayınki mavi, daha sonra mora kadar 48 aylık rozete kadar gidiyor. Ve burada yazılan birçok ayrıcalıktan yararlanıyorsunuz. Katıl butonu ile ilgili videoyu da sağ üst köşeye koyacağım videonun sonunda, oradan izleyebilirsiniz. Evet, aylık grafiğimize geri döndük. Burada ne vardı, ne söylemiştik 2 ay önce? Burada kırmızıyla gördüğünüz bir çanak kulp formasyonumuz vardı. Bu çanak kulp formasyonumuzun hedefi 11 TL üstünde kaldığı sürece 210 TL idi. Tabii böyle düşüşler, yükselişler olacak, illaki düzeltmeler olacak. Biz her zaman ne diyoruz? Yatırımda bir olay vardır. Nedir bu olay? Etkin piyasalar hipotezi dediğimiz olay ve bu hipoteze göre de her zaman söylüyoruz, piyasa her zaman dalgalanır. Hiçbir şey devamlı yükselmez, hiçbir şey devamlı düşmez. Onun için %100 yükseliyorsa belki ondan sonra %50 düşer. %200 yükseliyorsa %70 düşer. Bunlar olabilecek şeyler ama önemli olan doğru yerden girip doğru yerden çıkmak. Tabii vadenize göre biz aylık grafiği açtık diye siz de aylık grafiği açıp ona göre hareket etmek zorunda değilsiniz. Herhangi bir grafiği açıp günlük, saatlik, hatta dakikalıkta aynı şeyleri uygulayabilirsiniz. Örneğin işte 5 dakikalıkta bir çanak kulp formasyonu var. İşte onun hedefi neresiyse ona göre işleme girersiniz ve ondan sonra hedefiniz geldikten sonra daha doğrusu işlemden çıkarsınız. Yapmanız gereken bu. Tabii bunu yapmak için de teknik analiz bilmeniz lazım. Teknik analiz kursumuz 1300 TL'den biz 500 TL'ye indirdik kısa bir süre için. Onun için almak isterseniz videonun açıklama bölümünde kursun linki mevcut. Ve devam edelim. Ne demiştik? Eğer bu çanak kulp formasyonu kendisini 2'ye katlarsa hedefimiz neresi olur? Onu sizinle paylaşmıştık. Nitekim her zaman söylüyoruz. Uzun vadeli özellikle toba ve çanak formasyonları kendisini 2'ye, 3'e, hatta 5'e bile katlayabiliyor diyorduk. Biz tabii mütevazı olmaya çalışıyoruz. Yani işte 5 katını değil de sadece 2 katını, 1 katını size gösteriyoruz. Bu hissede de aynı şekilde bir düzeltme olacaktır illaki. Çünkü çift tepe yani ikili tepe dediğimiz olay var şu an hissede. Onun için
Şu an 61 TL civarında ama 35 TL'ye kadar düşebilir. Onun için bundan sonra kesinlikle almak riskli diye söyleyelim. Ama uzun vade için diyelim ki 35 TL'ye geldi. Siz bu hisseye güveniyorsunuz, şirketi araştırdınız, şirkete güveniyorsunuz. Almaya karar verdiyseniz böyle yükselmişse almayın. Her zaman ne diyoruz? Biraz düşsün. Bırakın %30, %40 hatta %50 düşsün. Hiç önemli değil. Uzun vadeciyseniz düştükçe alabilirsiniz. Burada da örnek olarak bir strateji anlatırsak size, işte ben alıp yıllarca bekliyorum diye karar verdikten sonra herhangi bir hisseyi, sadece bu hisseyi demiyorum, İşte bu teknik seviyeleri öğrenmeniz gerekiyor. Örneğin 35 TL'ye geldiğinde ben biraz daha alırım stratejime göre. Örnek strateji olarak söylüyorum size. Ondan sonra düştükçe de alırım. Uzun yıllar bekleyeceğim için işte 200 TL'ye, 3000 TL'ye gelene kadar ben satmam. Bu şekilde buna benzer bir stratejiniz olmalı. Ve yüksek potansiyel dediğimiz ne kadar, onu hemen sizinle paylaşalım. Bu hissede 17.60 TL seviyesindeydi. Diyelim ki örneğin 35 TL'ye indi ki 35 TL'ye indiği zaman bakın burada turkuazla yükselen bir trend var. Bir çizgimiz var. Burası bizim ana trendimiz. Oraya kadar gelebilir. O da önümüzdeki işte aylar için, 2 ay için diyelim 35 TL civarlarına tekabül ediyor. Diyelim ki oralara kadar geldi. Oradan sonra ne kadarlık bir yükseliş potansiyeli var onu sizinle paylaşalım. Gördüğünüz gibi %9.000'lik bir yükseliş potansiyeli var. Analiz yaptığımız seviyeden verdiğimiz hedefe kadar ne kadarlık bir yükseliş potansiyeli var onu sizinle paylaşalım. 17 TL civarlarına kadar getiriyoruz. Gördüğünüz gibi %19.000, %20.000'lik bir yükseliş potansiyeli var. Bu da ortalama 200 kat yapar. Tabii bunun için sabır gerekiyor, bunun için eğitim gerekiyor, bunun için biraz psikoloji gerekiyor. Eğer yatırımcı olmak istiyorsanız bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Buna benzer hisseleri, bunu demiyorum tabii ki. Ama aynı şeyi teknik analizi öğrendikten sonra kısa vadeli al-sat için de bunu kullanabilirsiniz. Teknik analiz sadece uzun vade için değil, kısa vadeli, çok kısa vadeli hatta işlemler için de geçerli. İleride eğer vadeli işlemlere girecekseniz, ki girmenizi tavsiye ediyorum ama öğrendikten sonra, bunların hepsi için mutlaka teknik analiz öğrenmeniz gerekiyor. Bunları öğrendikten sonra da ileride çok büyük karlar edeceğinizi ben şahsen düşünüyorum. Bu şirket hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Temel olarak bir bilginiz var mı? Lütfen yorum bölümüne yazın ve aklınıza takılan hisseler, altcoin'ler vesaire ne merak ediyorsanız videonun yorum bölümüne yazın ve düşüncelerinizi de saygı çerçevesi içinde yazarsanız sevinirim. Söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.